Tüp bebekte başarı oranı öncelikle hasta ile ya daha doğrusu çiftlerle iyi bir görüşme sağlayıp iyi bir şekilde değerlendirmekle başlanabilir. Bunun dışında bazı durumlarda hastanın kilo vermesi gerekiyorsa kilo vermesi, sigara içiyorsa sigarayı bırakması ve saptanan herhangi bir durumda o bize negatif sonuç verecek, örneğin polip gibi, miyom gibi veya kist gibi veya başka varikosel erkekler için söyleyebiliriz. Gerektiği noktada bunların tedavisi yaptıktan sonra arttırılabilir. Tabii bazı durumlarda herhangi bir problem saptanmasa da tüp bebek başarısını etkilendiği durumlar mevcut. Ve bu konuda uygulanan durumlar da saptanmış ve bu şekilde tıp uygulamalarında fazlaca kullanmaktayız. Bunlardan bazıları tekrarlayan gebelik kayıplarında veya tekrarlayan başarısızlıklarda genellikle embriyonun genetiğini değerlendirmek veya varsa rahim içinde bir problem onu düzeltmek veya varsa endometriozis gibi herhangi bir kist varlığında eğer son aşamada belli bir boyutun üzerindeyse onu tedavi etmek. Bunun yanında çalışılan, değerlendirilen birçok yöntem mevcuttur. Bunlar embriyo glue olmak, yani halk arasında embriyoyu yapıştırmak veya rahim iç duvarını kaşımak veya çizmek. Bunların hiçbir şekilde etkinliği saptanmamış ancak deneme aşamasındadır. Tüp bebek başarısını arttırmada bence iyi bir şekilde çiftlerin değerlendirilmesi, tanının konması ve sonrasında oluşturulabileceğimiz en iyi embriyonun en iyi rahim iç duvarına yerleştirmek olduğunu bilmeliyiz. Bunun dışındaki tedavilerin çoğu denemedir, deneme aşamasındadır ve etkinliği de saptanmamıştır.